Evet arkadaşlar, Türkiye'de bir ilk hayvancılığı belki kurtaracak bir yem sorununu çözecek. Kaba yem sorununu Kaba yem sorununu çözecek. İnşallah Türkiye açısından da gelecekte hayvancılığa yön verecek bir ot çeşidi. Mutlaka. Mutlaka. Hayvancılık yapıyorsak bu otu mutlaka Türkiye'de yetiştirmemiz gerekiyor. Abi sen bu otun Türkiye'ye geliş hikayesini bir... Bu otun kökeni Tayvan ve Brezilya. Buradan Hindistan'a geçiyor. Hindistan'dan ben bunu getirdim. Sen şimdi normalde ben biliyorum Arabistan'da çalışıyorsun. Evet. Formensin. Evet, supervisor yapıyorum. Bir işin oldu. Hindistan'a gittiniz iş gereği. Orada araştırma O esnada da bir araştırma yaptın. Evet. Orada bir şey dedin bana. Ben şimdiye kadar dünya süt şampiyonu Amerika zannediyordum. Evet. Fakat orada gördüm ki Hindistan'ın dünyadaki süt üzerine üretimini çok şaşırdım dedin. Evet. Ve nedenini araştırdım dedin. Nedenini araştırdım ve hayvanların besin üzerinde neyle beslediklerine baktım. Bunu gördüm. Biraz daha araştırdım. Bu araştırdığımda da Brezilya, Portekiz, Bolivya, bu bölgeler, yani Akdeniz iklimine uygun bölgelerde bu ot çok güzel yetişiyor. Bunun denemesini yaptın. Bunun oradan getirdiğin bir hikayeyi anlatır mısın? Neyle getirdin sen bunu? Ben uçaktaki valizin içerisinde getirdim. 6 kök getirdim. 6 tane kök. Evet. 6 kökle bunu 2 yıldır üzerinde çalışma yapıyorum. 2 yıldır burada eksi 7 dereceye kadar. Eksi 7 ve 10 derece. Geçen sene 8 derece olmuş. Ben burada yoktum. Yoktun. Evet. Sen bu 3. yıl mı abi? Bu 2. yıl. 2. yıl. 2. yılı. Geçen sene O 4 kökü ektin. evet ektim. Aynı sene onu 50 köke çıkardım. Şimdi orayı da göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Şu an o 50 kökünde 2 kökünü kestim. 500 kök buraya ektim. 500 kök. Evet arkadaşlar. Bunlar yeni ekilenler. Bir haftalık oldu bunlar. Bunlar da 15 günlük ekilenler. Kökü arkadaşlar bizim sorghum otuna da benziyor. Kamışa da benziyor. Ama kamış gibi yayılmıyor değil mi kökü? Yok. Kök büyük kök atmıyor. Büyük kök değil. Saçak kök. Saç teli gibi, aynı mısır Saçak. kökü gibi. Saçak kök. Gördüğünüz gibi Kök şu... oranını da gösterebiliriz bir dahaki videoda. Tamam. Şimdi buraya ekim yaptın abi. Hepsi de bitmiş. Yani Bitmesi çok kolay. %99'u tuttu bunun. Tutmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şeyi var değil mi ölçüsü abi bunun hatı? Evet, ne kadar metreye ekilecek? Ben şu an bunu 50 ile 60 sıra üstü yapıyorum. Normal sıra arası da 70, yani bizim çapaya ve sırtlamaya uysun diye. Yan traktörde girebilsin diye Evet. mi? Şey söylediniz. Bunun su ve hayvan gübresi. Hayvan Müthiş dediniz. Evet. Herhangi bir zararlı böcekler buna zarar vermediğini, Etki yapmıyor. etki yapmadığını ve ilaçlama gibi masraflarının Herhangi olmadığını. bir şeyin olmayacak. Kaç yıl bu kök dayanıyor abi? Bunu ektikten sonra en az bana söylenen 8 yıl. Ben 2 yıldır denedim, herhangi bir şey yok. Ölmedi. İnşallah ömrümüz olursa 8 yıl 8 yılda aynı yerde devam- yaşadığını aynı söylüyor. yerde Dolayısıyla yaşadığını ekim bir maliyeti, gideri, tohum maliyeti de yok. bunu aynı bizim bildiğimiz kavak ağacı gibi çeliğini ekip bu şekilde Çelikleme yöntemiyle çelikleme ekiyoruz. yöntemiyle bunu ondan sonra da kendin çoğaltacaksın yani. O zaman abi bu sulu bölgelerimizde, özellikle yerlerde, bataklık bölgelerde, bataklık, evet. arazisini değerlendiremeyen yerlerde Evet. gayet güzel yetişecek bir bitki. Şimdi adam- Dönüme kaç ton veriyor abi? Şimdi bana söylenen 50 ile 80 ton yıl bazında. Abi bir mısır silajı kaç En iyi ton? mısır sılacı yılda 10 ton verir dönüme. İyi bakarsan. 10 ton. Bu Evet, en fazla. Ben bu adamlar belki de tam tutturamadı diyorum. Şu anki denemesini yapmadım ama gördüğüm ve tahminim üzerine en az 35-40 ton almamla gerekiyor. abi 40 ton ne demek biliyor musun? Çok kolaylıkla hayvanın kaba yem ihtiyacını karşılar. Artar, bir de yem satarsın. 100 dönüm mısır sılacı ekene kadar 20 dönüm bundan ekeceksin. Bundan ekiyorsun. Yani çok Aynı düşük karşılama dönemi. arazilerde bile insanlara büyük oranda yem üretir bu. Kaba yem üretir. Sılaj yapılıyor. Evet. Sılaj olarak Zaten veriliyor. sılaj olarak bunu vermemiz lazım. Hatta benim çok dikkatimi çekti az önce abim gösterdi, koyunlarda verilmiş.
Koyunlar normalde sorgum otunu kolay kolay yemez. Evet. Acı gelir ama müthiş bir şekilde bu otun yeşilini yiyorlar. İşte ben bunları ekerken o üst kısımlarını, yeşillerini Şeker kestim, kamışı bunları- gibi mi acaba? Nedir? Tat mı var? Onun familyasından geliyor bu. Belki de şeker kamışı familyasından geliyordur. Muhtemelen. Aynı şeyden geliyor ama farklı çalışmalar yapmışlar. Bunun ilk çıkış Bu noktası- çalışma yapılmış mı yoksa Evet, yapılmış. normal bir şekilde Benim araştırdığıma göre yapılmış bu. çalışma yapılmış, Araştırmalarıma deneme göre- yapılmış. Bunu Tayvan'da bir bilim adamı yapmış. O zaman genetik bir çalışma Evet, var genetik bunun üzerinde. çalışma yapmış. Şey dediniz abi, protein değeriyle ilgili güzel bir 14-18 diye şey yapıyorlar. Ben tekrar bunu kendim analiz yaptırdınız. analiz yaptırdım. Raporlarını aldıktan sonra ben bunu tekrar emin olduktan sonra bununla değerlerini açıklayacağım. Daha şu an Yani şu anki çalışma durumda- aşamasında. Yani bizim için çok karlı olan bir şey. Evet. Bugün şeker pancarı posasındaki çok fazla değeri olmayan bir şeye bile biz tonuna 300 lira 250 lira para veriyoruz. Büyük paralar ödeniyor. Evet. Kaba yeme özellikle arkadaşlar. Yani bunu çözmemiz lazım. Ahmet Bey. Protein değeri. Bir de şey söyledin abi. Yükseklikte bir yüksekliğe kadar proteini yüksek, bir yüksekliğe kadar da enerjisi yüksek dediniz. 2,5 metreye kadar büyüdüğünde protein değeri araştırmalarıma göre 14-18. Hmm. 3 metreden 2,5-3 metreden sonrakinde de bu 5 metreye kadar büyüyebiliyor. 5 metre uzunluğum Evet, var. ben bunu kendim denedim, 5 metre yaptım yani geçen sene. 5 metreye geldi Şimdi yani. arkadaşlar yurt dışından abimizin getirdiği ve diktiği bitkilerde İlk göreceğiz. bitkilerde göreceğiz şimdi. İsmi neydi abi? İki çeşidi vardı. Maralfalfa, Napier Kras. Napier Kras. Evet. Hadi şimdi ilk ekim yapılan yeri gösterelim size. Burada gördüğünüz gibi şu an çelikler çıkmaya başlamış. Kaç ay sonra abi yükselecek bu? Bunu ben 2,5 ay sonra kısmet olursa biçeceğim. 2,5 ay sonra. İnşallah O zaman o zaman da bir yaparız, video gösteririz. çekeceğiz arkadaşlar. Hadi diğer bitkimizin yanına gidelim. Yerinde bu kadar. Evet arkadaşlar, işte deneme yapılan yerdeyiz şu an. Arazinin en kötü yeri değil mi bura? Evet. İşte bizim Maralfalfa'nın hikayesi. 6 tane çelik geçen yıl ekilmiş ve bu noktaya gelmiş. Ve geçen yılda 9 dereceye kadar da ölmediler. ölmediler. O denemeyi de yaptınız. Evet. Şu an sadece 2 su verdim ben buna. Eğer 4-5 suyu vermiş olsaydım bu şu an 5-6 metreyi bulurdu ya. Muhteşem arkadaşlar. Bak şu ekmiş Bu- olduğum çeliklerin yerini kestim. Kaç Görüyorsunuz. ne kadar yeri var? Kaç metrekareydi abi o ektiğin yer? Orası 300 metrekare falan. 300 metrekareyi bu iki tane 3 tane. 3 kökten. 3 kök ekti. Evet. 3 kökten Muhteşem. çıkardım. Ne kadar veriyor dediniz abi? Bir kök tartmışlar. 12 kilo mu dediniz? 12,70 falan da 12 desek Bir kök 12 kilo. Döneme kaç kök ekiliyor? 4000 tane. Pardon. 30 tonun garanti de ya. 30 don garantide. Yani üst tonların olsun. Onların olsun. Evet, burada Görmüş görüyorsunuz. olduğunuz gibi. Bu farklı mı dediniz abi? İki tane farklı. Bunun tohumu var. Bu kendisi tohum veriyor ama bunun tohumu maydanoz tohumu gibi oluyor. Bayağı uğraştırıcı oluyor. Yani O zaman yine bunu da çeliklemeyle. çelikten ektiğinde daha hızlı bir şekilde büyüme yapabiliyor. Bu daha farklı sanki. Evet. Bunların acaba enerji protein değerleri de farklı mı birbirlerinden? Çok az belki bir fark vardır. Verim açısından fark Verim var. açısından maralfalfa bundan daha verimli ama bu ince köklü. Bu ince kök, bu biraz daha Yani severek küçük hayvan. başta bu daha değerlendirilebilir. Tabii, küçük baş için daha Evet. değerlendirilebilir. Geçen Hemen sene ben bu 6 kökten burayı çoğaltmıştım. bu bölgeye çoğalttınız geçen yıl. Evet. Zaten iki çeşit. Şunu görüyorsunuz. Bu daha çok yapraklı. Evet. O daha çok boya gidiyor. Bunlar aynı dönemde ekilmiş. Aha. Bu hızlı büyüme. Bu ince yaprak daha geniş kök. Muhteşem. Evet, buradaki diğer ayrı. Evet. Bunlar da işte geçen seneki ekmiş olduklarım. Bunlar bir defa biçildi. Aha. Bu senenin mahsulü. Kökünden gelen. Bak, Ama bak görüyorsunuz, yeri eski kökleri de kupkuru, sulamadığınız halde yine müthiş. çatlamış. Yani bu sene 2 defa su verdim. Ben geçen sene 6 defa su vermiştim. 5 metreye geçmişti yani. Su vermediğiniz halde, kupkuru olduğu halde müthiş, kendisini koruyor. Yeşilini koruyor. Evet. Hem Dediğiniz gibi zararlı bitkilere karşı da herhangi bir ilaçlama yapmadınız. sadece Sadece ilaçlama yok. kurt var ama arkadaşlar bu kalın köke kurt ne yapabilir? Hiçbir şey yapamıyor. Mısırı kurutabilir ama buna hiçbir şey yapamaz. Sadece yapraklardan ufak bir şekilde yiyebilir. Evet. Bu da herhangi bir zarar yapmaz. Yok.
Evet abi. Durum bu. Durum bu. İnşallah bunu geliştireceğiz. Türkiye hayvancılığına Evet. bir katkıda bulunacağız. Türkiye hayvancılığını kurtaracak. Kaba yem sorununu çözecek. Proje bu. Evet. Abimiz şu an bunun patentiyle uğraşıyor. İnşallah Olumlu aldığımızda da- sonuçlar aldı. İl müdürlüklerinden geldiler, gördüler. Onlar da çok beğenmişler zaten. Şimdi bundan sonra patent Gerekli desteği de verecekler. evet. İnşallah patent de aldıktan sonra inşallah Türkiye'ye katkıda bulunacağız yani hayvancılığa. bunun şey olsun, çeliği olsun, satımıyla yayılımı üzerine bir çalışma yapılacak. İnşallah abimizi de destekleyeceğiz. Biz buradan zaman zaman da inşallah çekimler yapacağız, takip edeceğiz. İnşallah. Evet abi, arkandayız inşallah. Yani biz sadece kendimizi düşünerek değil burada. Ben gerçekten de Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi için kaba yem sorununu başta çözmemiz lazım. Kesinlikle çözülmesi Maliyeti lazım. düşürmemiz lazım ki hayvancılıktan para kazanabilelim. Kesinlikle. Dünyayla da böyle rekabete girebilelim yani. Abimiz yıllardan beri yurt dışında çalışıyor. Biriktirmiş, arttırmış ve bir çiftlik kurmuş. Şu an fakat yem fiyatlarından dolayı kara kara düşünüyor. Evet. Düşünüyor ve bu esnada araştırmalar yapmış. Beni ve diyor Türkiye'yi kurtaracak proje bu olacak inşallah diyor. Mutlaka. Biz de takipçisi olacağız abi. Destekleyeceğiz seni inşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar, abimizin işletmesini de tanıtalım bu ara. Burası yem bölümü değil mi abi? Evet, yem bölümü. Ben kendi mısırımı, kendi arpamı bu şekilde değerlendiriyorum. Bu ezme makinemiz. Kendi yemini bir şekilde Evet. üretmeye Fabrikadan çalışıyorsun. aldığımız işte süt yemini fabrikadan alıyoruz. Diğer girdilerimizi kendimiz burada. Yonca var. Evet. Yoncayı da kendin üretiyorsun. Evet, kendim üretiyorum yoncayı. Yani mısır silajını da kendin ürettiğin halde hala diyorsun ki bu kurtarmaz bizi. Evet. İşte bu sizi bu noktaya getirdi. Bu yemi, kaba yemi, Şu an ben kafa kafaya gidiyorum bu durumda maliyetlere hatta baktığımızda. dediğiniz 3 ay beni bir elektrik falan Evet. içeriye alıyor. Yani şu an hayvanların kuruya çıkma döneminden dolayı 2-3 ayda elektrik su parası cepten gidiyor. Cepten bu gidiyor. kadar uğraştığımıza dair. Evet. Bugün mısır sılacının tonu olmuş 400-450 bin lira. Kesinlikle. Samanya Evet. 600 lira olmuş kilosu. Saman 600 lira olmuş. Kışın biz 1 liraya saman alıyoruz. Hiçbir değeri olmayan bir şey. Hiçbir değeri yok. Evet. Sadece hayvanlara dolgu maddesi olan. Dolgu madde. Yani bu az önceki gösterdiğimiz hem dolgu, hem protein, hem enerji, hem besleme, Evet. her şey var. Yani kaba yemi en azından biz kendimiz ucuza mal ettiğimiz sürece kazanırız. Evet. Tabii büyüklerimiz de biraz ileriki zamanlarda İnşallah yemde devletimizle, yardımcı olurlarsa onlar da fabrika yem, yemlerinde yem desteği yaparlarsa evet daha bu iyi bu hayvancılığı işinden götürürüz yani. çıkarız. Abi işletme hakkında bilgi alalım birazdan. Faaliyette gördüğünüz gibi Daha önce köyün içinde küçük bir ahırda Evet. yapıyordunuz. küçük ağırda yapıyorduk. Yani o ahırı da biliyorum bayağı bir Evet. sıkıntılıydı. Evet. Bayağı biz orada ama bırakmadınız hiçbir zaman. Bırakmadık. Ya Dediniz, bu biz- hayvancılık bir aşk işidir. Gönül Sevgi işi. işidir. Gönül işi. Gönül işidir. Yani bunu yaparken Tamam. hayvancılığa girerken bir defa Evet. düşüneceksin. Evet. Neyi düşüneceksin? Önce ailenden bir izin alacaksın. Ailen destekliyorsa Aynen. bu işe gireceksin. Ailen desteklemiyorsa bu işe hiç girmeye gerek Kesinlikle yok. girmeyeceksin. Kesinlikle girmeyeceksin. Bu iş bir de aile işi abi. Aile işi Senin burada başında duracaksın. yeğenlerin var. Sen Evet. yurt dışında olsan bile Çocuklar var, yeğenlerim var. Gördüğünüz gibi faaliyetimiz devam ediyor. ekip kalabalık. Evet. Şimdi işletme hakkında evet, modern bir işletme arkadaşlar. Burası 120 Yem yolu baş. var. Abi şu gölgeye gelelim de. Kaç başlık işletme abi? Burası 120 baş kapasiteli. Sağım. Sağım olaraktan süt işletmesi olaraktan 120 baş. Ama şu an benim toplamda işte 60'a yakın bir Sağlar hayvanım var. hayvanımız var. İşte düvelerimiz, tosunlarımız falan gene 120'yi buluyor. Tabii bunları çıkarttıktan sonra yerlerine tekrar biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Evet. Ama bundan önce
dediğim gibi maral falfotunu çözmeden bu işler olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Yani Bunu çözeceğiz ki ondan sonra genişleme yapacağız. aynen. Şu an hayvancılığı büyütmek için sen şu ota her şeyini bağladın. Evet. İnşallah Bu otu çoğaltmadan hayvancılığı çoğaltamayız çünkü altından gelişemeyiz yani. gelişemeyiz. Evet abi, çok güzel bir işletme. İnşallah biz de sana destek vereceğiz abi. İnşallah. Bu otun Yani yayılması açısından ülkemize de. mutlaka burada sadece ben değil, hepimiz bundan ekmek yiyeceğiz. Burada çalışan olsun, veteriner olsun, alım satıncısı olsun, sütçüsü, marketçisi. Herkes ekmek yiyecek. Bu hayvancılık en az düşündüğümüzde 50 kaleme hizmet veriyor. Kesinlikle. En az. En az. Yemcisi, sütçüsü, marketçisi, veterineri daha aklınıza ne geliyor? Aynen. Bunu geliştirebilmemiz için de benim dediğim gibi İnşallah. Maral falfa diyoruz. Maral falfosunu yapacağız inşallah. Abi çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Ahmet başka videolarda görüşmek dileğiyle. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar hoşça kalın.